Essaouira'ya ulaştık. Aslında Essaouira Fransızca'da gelen bir kelimeymiş. Bunlar kısaca Sevira diyorlar Araplar burası için. Ama yazılış yerlerinde Essaouira, belki de yani Latince Essaouira olarak da yazılıyor. Kendilerinde Sevira deniyor. Biz tabi burada denize girebilir miyiz diye düşündük. Ona göre hazırlık geldik ama denize girmek çok mümkün değil. Çok rüzgar var. Ama burada çok fazla parasailing yapan insanlar var. Burada yerler de var parasailing yapmak için ekipman vesaire kiralıyorlar. Ve burada da insanlar parasailing yapıyor. Çok acayip bir şekilde bir rüzgar var. Ve insanlar denizde herkes. Göstereyim size şöyle. Sevira Atlas Okyanusu'nun kıyısında. Bu gördüğümüz yer Atlas Okyanusu. Ve iyi rüzgar var. Aslında rüzgar bizim için kötü ama bu sörf yapanlar için gayet yerinde. Su buz gibi ya. Bir anda rüzgar, bir anda buz gibi su ama insanlar deli gibi sörf yapıyor. Oo, şu adama bak nasıl geliyor. Bak 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 bak. Oo, çekiyor ya. Şehre daha yakın kumsallarda daha az rüzgar var. O kadar esmiyor. Onun için burada sörf yapanlar yok. Daha çok kumsalda oturanlar, oynayanlar. Denize giren sayısı az. Çünkü deniz hala soğuk. Yani girilebilecek kadar güzel değil. Essaouira da ilginç. Montlu, şapkalı böyle insanlar dolaşıyor. Bir de açık insanlar dolaşıyor. Burada gelirken şunu fark ettik. Buradaki insanların hepsi böyle kalın kalın giyiniyor. Şu mevsimde Mayıs ayındayız. Muhtemelen onlara göre soğuk hava. Onlar daha sıcaklara alıştıkları için bu hava soğuk geliyor onlara. Onun için böyle kazak gibi şeyler giyiyorlar. Ve üzerleri hep örtülü. Yani biz şu adamın giydiği gibi bir kıyafet giysem ben içinde pişerim herhalde şu an. Ama bunlar giyiyorlar. Burada yemek için mekan sorduğumuz bir Faslı'nın anne babası Türkiye'den Fas'a geldiğini öğrendik ve kendisi bize mekanı tarif etti. Ama mekanı bulamayacağımızı düşünerek bizi de buraya getirdi. Burada pahalı lokantaların olduğunu, onların da aynı ürünü sattığını ama fiyatlarının daha yüksek olduğunu söyledi. Lan balığı gibi bir şey bu. Evet, biz bir tane bundan sipariş ettik. Bir tane de bu herhalde. Evet, ikisini sipariş ettik. Biraz da shrimp yani karides, kalamar ve şu küçük ahtapotlardan da sipariş ettik. Onlardan yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Essaouira'da balık pazarının hemen yanında sipariş ettiğimiz balıklar pişirip bize geldi. Bunlar ahtapot, küçük ahtapot ve kalamar.
Bunları yiyeceğim, bakayım tatları nasıl. Özellikle sipariş ettim. Küçük karidesler ve 2 çeşit balığımız. Ya bunların mangalı fırın gibi. Fırına atıyorlar, böyle kesiyorlar. Fırına atıyorlar. Orada pişiyor. Bu da acı sos. Onun da tadına bakacağız. Ahtapot bacakları. Bismillahirrahmanirrahim. Hanefi fıkhında bunları yemek caiz değil ama biz Şafii fıkhını şu an taklit ediyoruz. İmam-ı Şafii'ye göre bunları yemek caiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oo. Gerçekten güzel. Kalamarı Türkiye'de yiyoruz ama burada da bir tadına bakalım. Evet. Güzel arkadaşlar. Bizim Türkiye'de yediğimiz kalamarlar hep dondurulmuş. Ama bu gerçekten taze. Lezzeti farklı. Ben beğendim. Ama bu karidesi nasıl yiyeceğim ben bilmiyorum açıkçası. Bir yerlerini kopartacağız ama şöyle. Hayır. Hayır. Karides de şahane. Çok güzel. Şimdi yediğimiz balıklar bize göre yavandı. Yani bizim Türkiye'de yediğimiz balıklar, levrek, çupra, onlar daha güzel balıklar. Tabii burası okyanus ve okyanustan çıkan balıklar. Onlar bana yavan geldi. Yani daha yağsız, daha tatsız, daha tuzsuz geldi. Bizim levreklerimiz, çupralarımız bana daha tatlı geldi. Ama ben tabii karidesi ilk defa burada yedim. O güzeldi. Ahtapot da, küçük ahtapot da yedim. Biraz sertti ama güzeldi. Kalamar taze olduğu için bence onlar için de en güzeli kalamardı. Ben açıkçası beğendim. Burası içinde, bu menü içinde 285 dinar verdik. Yani hijyen çok altta. Hijyen yok gibi. Ama buranın yerel insanları da burada yiyor. Turistler de burada yiyor. Onlar yiyip ölmüyorsa bize de inşallah bir şey olmaz. Bu arada kedi maması satıyorlar. Ama kedi mamaların iyi olduğunu göstermek için de kediler burada mamaları yiyor. Yemelerine bir şey diyemeyen yok. Bu Pumpkin denen güzel mekandan lotuslu cheesecake, frambuazlı tart, elmalı strudel, New York bowl. New York ne ya? Rose mu? Artık neydi? Roll. Ya arkadaşlar bu tatlıların adını özellikle böyle yabancılaştırmışlar ki bir şeye benzesin diye. Bildiğin yuvarlaktan tatlıyı yapmışlar. Ona da işte New York Roll. Neymiş? New York Roll. Bilmem ne. Kardeşim de bunu işte. Allah'ım ya Rabbim. Biz anam babam Türk usulü yemek yiyen insanlarız. Ama biz beceremiyoruz. Bu yavrular bu işi daha iyi beceriyor. Böyle yavru cinsi koyduğun zaman daha iyi satıyor. Daha pahalıya satıyor. Anladın? Tatlılara bakalım. Bu lotus. Bekle vereceğim ben size. Şöyle bölseydi. Bu elmalı milföy hamurlu pasta yapmışlar. Bu da neydi? Frambuazlı tart. Bu soğuk. Benlik. Ya ben bir numaraya elmalı koyarım. Bence de elmalı. Elmalı bir numara. Yo, sen ye balım. Elmalı ama tart da bu şeyde soğuk güzel. Frambuazlı olan da. 2 numaraya da bunu koyarım. 2 numaraya bunu koymam ya. Şu New York Rolls 2 numara. Ya o da şekerli daha tatlı olduğu için. Ya daha insanı böyle hani yiyince kesiyor ya, güzel oluyor. 3 numaraya da bu tartı, 4 numaraya da lotus'u koyarım.
Şimdi Süveyr'in Medine kısmının yukarısındaydık. Yani arabamızı da sahile bırakmıştık. Tekrar yürümeyelim dedik. Yaklaşık 2 kilometre yol var. Bir taksiyle konuştuk. Taksi bize 10 dirheme götürürüm dedi. Ama 4 kişi alamam dedi. Sadece en fazla 3 alabilirim dedi. Dolayısıyla 2 taksiyle gitmemiz lazım dedi. Yani 10 dirhemde baktığın zaman ucuz. Buradan oraya kadar tekrar yürümeye gerek yok. Çünkü acayip bir rüzgar var. Gözümüz, ağzımız, yüzümüz, burnumuz, her tarafımız kum oldu. Artık tekrar arabamıza dönüyoruz. 10 dirheme. Sahilde turistler bu parasailing. Ya ben parasailing diyorum ama belki parasailing değil yani bu rüzgar sörfü. Onu yapmaya çalışıyor. Önce eğitim veriliyor burada. Kiralamışlar bunlar ekipmanları. Burada kiralamışlar ve önce eğitim alıyorlar. Daha sonra eğitim aldıktan sonra denizde de gidiyorlar. Ama çok eğlenceli bir şey yani. Bu görünümü çok eğlenceli bir şey. Belki bunu bilseydik buna göre özel gelebilirdik. Biz sadece günübirlik ziyaret için gelmiştik. Dolayısıyla biz sadece seyretmekle yetiniyoruz. Ama buraya bir daha geldiğimizde bu işe de başlarız. Burası Atlas Okyanusu olduğu için acayip bir gelgit olayı var. Sabahleyin bizim ayaklarımızı suya soktuğumuz yer burasıydı. Yani şu kumlarda görüyorsunuz. Deniz buraya kadar geliyordu. Şu daha koyu gelenler deniz vardı ve şu an deniz geldiği yer burası. Nereden baksanız bir 50 metre, belki 100 metreye yakın bir yerde deniz çekilmiş. Yaklaşık bir 6 saat içinde. Benim Essaouira için söyleyeceğim şey şu. Essaouira estin bir dünya. Burası acayip rüzgarlı bir yer. Yani sadece bugün böyle olduğunu zannetmiyorum çünkü ağaçlar eğilmiş yani o rüzgardan. Yatmışlar resmen. Demek ki çok rüzgarlı bir yer. Yani bu tarafa doğru devamlı bir rüzgar esiyor. Çok rüzgarlı bir yer. Essaouira estin bir dünya diyorum. Marrakeş içinde Marrakeş keşmekeş diyorum. Cemal Fani içinde çok fena diyorum. Çünkü o sesler, gürültüler vesaire insanı gerçekten çok yoruyor. Marrakeş keşmekeş de şu. Marrakeş'in o Medine'de arabalar, daha doğrusu motosikletler, bisikletler veya daha büyük şeyler gelip gidiyor, üstünüzden gidiyor, kenardan geçiyor. Yani bir keşmekeş var. Bir böyle düzen vesaire yok yani. Onun için Marrakeş keşmekeş. Fas'ta kiraladığımız araba Hyundai Tucson. Toskun mu artık? Tucson. Valla beklediğimizden güzel bir araba. Ha, evet. Yes. English. Lan bunlar gidik lan. Hepsi çok iyi değil ha. Tamam işte onun için seç diyor zaten. Seç. Fas sebze meyve yönünden yani tarım ürünleri bakımından zengin bir ülke. Yolda, sokakta veya pazarlarda sebze meyve satan yerler var. Meyveleri, şeftali, mandalin, kayısı gibi ürünleri bulmak mümkün ve her satıcı ürünleri seçtirerek almanıza izin veriyor. Tabii İngilizce konusunda burada biraz sıkıntı var. Halk çok İngilizce bilmiyor. Ama bir şekilde yazışarak, cep telefonundaki hesap paketinde yazışarak gayet rahat anlaşabiliyorsunuz. Fas dünyada en çok argan yağı üretilen yerlerden biri. Essaouira'da da bu argan yağı üreten kadın kooperatifleri var. Biz de bu kadın kooperatifinden birine uğrayarak buradan argan yağı aldık. 200 dirhem olmasına rağmen biz pazarlıkla 100 dirheme aldık. 100 mililitresi 100 dirhem. Aslında pahalı bir yağ. Ucuz bir ürün değil. Ama dünyada başka bir üretilen bir yer yok. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla kalacağız. Daha videolarımız olacak. O videolara görüşmek üzere.